Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Wuppertal'dayız. İlk defa geldik ve sisli bir hava bizi burada karşıladı. Sise bayılırım. Çok güzel fotoğraflar çekeceğimi inanıyorum. Bence videomuz da güzel olacak. Şimdi Skywalk diye bir parktan başladık. Manzaranın gözüktüğü yere doğru yürüyoruz ama manzarada göremeyeceğimiz çok aşikar. Olsun, biz yine de bir gitmiş olalım. Harika oldu aşkım. Harika çıkıyor fotoğraflar. Şimdi normalde buradan şehrin hepsi gözüküyor. Ve eğer buraya gelecekseniz ve şu an bu videoyu izliyorsanız buraya bence gün batımında gelin. Gün batımı buradan çok güzel gözüküyor. Evet, havai fişek patlatmışlar. Buralarda çöpleri kalmış. Tabii burada şimdi sisten dolayı hiçbir şey gözükmüyor. Adeta gerçekten gökyüzünde yürüdük gibi oldu. Olsun. Dediğim gibi siz geldiğiniz zaman gün batımına denk getirirseniz gün batımı şehrin arkasından çok güzel gözüküyor. Park tabii ki sadece o yürüyen yerden ibaret değil. Ne diyeceğimi bilemedim. Gökyüzü yolundan ibaret değil. Gökyüzü yürüyüşünden ibaret değil. Park çok büyük. Yürüyüş yerleri var, böyle yollar var. İşte köpeğini gezdirmeye gelmiş insanlar. İşte bir tane anıt gibi bir şey var ortasında ama çok çamura girmek istemediğimiz için girmedik oralara. Biz o yolu görmek için geldik. Bilmiyorum, manzarayı göremedik ama ben sisli havaları sevdiğim için benim için sis de bir manzaradır. Ben istediğimi aldım. Şimdi sıradaki gezecek yerlere gideceğiz. Şimdiki adresimiz Lüntenbeck Kalesi. Burası pek kale gibi değil görüntü olarak, yani beklediğiniz kale şeyinde değil. Şimdi buraya gireceğiz ve buranın tarihini size anlatacağım ama önce etrafını biraz göstermek istiyorum. Etrafında böyle küçük göller var. Daha doğrusu gölcükler. Yolda gelirken de bir iki tane vardı. Şöyle, yani etrafı sarılı bir kale. Bu açıdan bakınca aslında kale. Şimdi demek istediğimi anlayacaksınız. Artık içeriye doğru giriyorum. Burası 13. yüzyılda inşa edilmiş. 1217'de. Ama 17. yüzyılda barok tarzına tekrar inşa edilmiş. Ama ilk başta yapılış tarihi 1217. Su kalesi olarak geçiyormuş. Aynı zamanda da şövalye malikanesi olarak kullanılmış. İşte demiştim ya göller var falan diye. Aslında sebebi de belliymiş yani. Burada küçük bir kütüphane var. Buradan istediğiniz kitabı alıp okuyup daha sonrasında buraya tekrar bırakıyorsunuz. Yani devir daim devam ediyor. Kapattım. Aslında bu bir buzdolabı içinde. İşte dışını bu şekilde kapatmışlar. Burası Wuppertal için önemli bir yermiş. Çünkü mesela burada yılbaşı marketi kuruluyormuş. Onun dışında burada festivaller falan yapılıyormuş. O yüzden de Wuppertal için hem tarihi açıdan hem de bu tarz aktiviteler açısından önemli bir yer. Şu anda mesela arkamda gördüğünüz yer restoran, fotoğrafçı var. İşte farklı meslek dallarında dükkanlar var burada. Yani burası biraz, nasıl desem, Bursa'daki Kozahan gibi düşünebiliriz. Yani altlar, dükkanlar, tarihi yapısı korunuyor. Aynı zamanda da burası kullanılıyor. Burada da tamirhane gibi bir şey var. Şu an açık. Şu an buradaki tek turist biziz. Odunları o kadar güzel dizmişler ki çok düzenli duruyor. Bir Başak Burcu olarak buna değinmeden geçemeyeceğim. Burada oturma yerleri var. Şurada demirlerden konuşamadım. Şurada da tahtalardan yapılmış bir sanat eseri var. Şuralar dediğim gibi yine dükkanlar. Özel bir yer burası. Aşkım, burası yoksa ev mi?
Harbi mi? Burası birisinin evi sanırım. Bunu daha fazla çekmeyeyim. Devam edelim. Ay çok iyi. Burada oturmak isterdim. Çok güzel. O sis biraz kalktı sanki değil mi şehre gelince? Allah Allah, burası da özel bahçeler. Böyle bir yerde oturmak nasıl bir şey acaba? İskelesi falan var. Çok da kalabalık, işlek bir yerde değil. Her yere de özel diye yazmışlar. Ya devam edelim aşkım. Böyle bir yer işte. Şöyle gösterdim aslında her yeri. Biz de bir sonraki durağımıza doğru yavaş yavaş geçelim. Sanırım daha önce hiç böyle bir tünele denk gelmedim şimdiye kadar. Geldiysem de hatırlamıyorum. Trafik lambası koymuşlar buraya. Bence çok da güzel olmuş. Çünkü diğer türlü işte gelen var mı diye gidip bakmanız gerekiyor falan. Böylelikle direkt gelen var mı yok mu biliyorsunuz. Size yeşil yandığı zaman da siz geçiyorsunuz. Çıkışta da insanlar bu sefer sizi bekliyor. Burası eski bir gaz tankıymış. Şu anda sanatsal bir galeri olarak düşünebiliriz buraya, sanat galerisi olarak. İçeride işte duvarlara ne denir? Görseller yansıtılıyor. Şu an zaten müzik sesi geliyor. Bilmiyorum videoda çıkıyor mudur? Geldik buraya. Kendi otoparkı var. 1 saati 1 euro mu demiştin aşkım otoparkının? Bayağı uygun. Şimdi bakacağız. İçeriye gireceğiz. Şu anda içeride bu gösterim var anladığım kadarıyla. Leonardo da Vinci'nin. Sanırım böyle şey yapıyorlar. Artık hafta hafta mı ay aya mı onu bilmiyorum da belli zamanlarda belli kişilerin şeyini gösteriyorlar sanırım. 360 derece yansıtması var. Buradan giriliyor. Şu an açıkçası ben buraya girmek istemiyorum. Ha, anladım. Restoran mesela en üstte. Restoran nerede? En aşağıda. Burada. İkinci kat ve 5. kat. Ha. En üstte de şey var anladığım kadarıyla. Ne denir? Şehre bakış. Bilmiyorum aşkım, bence girmeyelim ya. Harbi mi diyorsun? İyi madem. Hadi girelim. Ha, bir kişi 15 euro, çocuklar 6 ile 13 yaş arası 9 euro, 6 yaş altı çocuklar ücretsiz. Aile paketi burada da mevcut. Okul gezilerinde de indirim var. Neyin fantını alıyorlarmış 10 euro? Ha, eşya koymak içindir belki. 6 dakika sonra 5. katta gösterim başlayacakmış. Bilmiyorum aşkım, alalım hadi girelim, buraya kadar geldik gel. Hı hı, al hadi girelim. Uçma testi diyor. Baksana şeylerini koymuşlar. Baksana bak. Ha, mimari şeyleri falan paylaşmış. Aşkım anladığım kadarıyla bu kat biraz daha müze gibi bir şey. Yani evet, bak burada da var şey. Kimin ne olduğunu yazıyor orada baksana. Öyle mi? 7 numara mesela İsa. Ha. Şöyle yaparsak daha iyi görebiliriz. Şimdi 5. kata çıkıyoruz. Giriş kat az önce gördüğümüz gibiydi. Biz bu kısmı biraz hızlı geçtik. Şurada da restoranı var. Bir sonraki gösteri 2 dakika falan kaldı. Ona yetişmek istiyoruz açıkçası. Ve devam etmek istiyoruz. O yüzden şimdi yukarıya çıkacağız. En son bence şeyi de görürüz aşkım. En üst katına, terasını, yürüyüş yerine. Yani 7. katı. Buraya böyle puflar koymuşlar. Şimdi ben gidiyorum oturmaya. Var mıymış bir şey? Ahmet de şuradaki şeyi görünce hemen baktım. Nereye? Tamam, geldim. Böyle puflar var, oturuyorsun. Biraz sonra size ortamı göstereceğim. Ortam bayağı iyi. Şöyle Hareket mi ediyor? 360 derece bir görüntü var. Hayır, şu an hareket etmiyor aşkım. Aa, ediyor, dönüyor. Şimdi bir merdivene geldik. Bunun ismini ben söyleyemeyeceğim aşkım. Söyleyebiliyorsan sen söyle.
Unuttum çünkü şu anda. 1897 yılında yapılmış bu merdiven. Şuradaki resimdeki kişinin Hazreti İsa olduğu ve bir hayvanı iyileştirdiği yazıyor altında da. Burası da işte gezilecek yerler arasında tarihi bir merdiven. Bence gelip görülebilir. Çok büyük de bir park var yine etrafında. Vaktiniz varsa burayı da gezebilirsiniz. İnternette gördük ki bir Lego köprüsü varmış. Dedik gelelim. Ama bu sadece boyayla böyleymiş. Biz de ne bekliyorduk bilmiyorum. En azından duvar oyulu olsa iyi daha, biraz daha böyle şey olurdu yani. Geldik gidiyoruz. Şimdi bir yandan yürürken bir yandan da burayla ilgili şeylerimizi söyleyeyim yavaş yavaş. Burası böyle dağların arasında küçük bir şehir. Yani çok da küçük değil aslında, beklediğimden büyük. Tabii şehrin için aslında yeni giriyoruz. O yüzden sevecenliğiyle şeyle ilgili hiçbir şey söyleyecek durumda değiliz. Uçan treni var, yani havadan giden treni var. Dünyanın ilk uçan treni olduğu yazıyor internetteki bilgi sayfalarında. 1901 yılında yapılmış. Tabii düzenli bakımları yapılıyormuş. Burası zaten uçan trenle birleşmiş yani. Wuppertal denince akla direkt işte havadan giden treni geliyor. Benim kuzenim burada okuyor. Ben ona sordum işte nasıl, hani bindin mi diye. Teleferik gibi dedi. Biz de Bursa'da yaşıyoruz senelerdir. O yüzden teleferik gibi yorumladı yani. O yüzden binmiş kadar oldum. Ama belki yine de bineriz. Evlerin böyle kendince belli bir düzeni var. O tepeden baktığımızda evlerin mesela çatılarının hepsinin siyah olduğunu fark ettik. Ve belli bir düzen var aslında. Düzenli bir şehir yani. Şu an o havadan giden trenin şeyindeyiz. İstasyonun altındayız. Valla geliyor galiba. Ben size onu göstereyim. Wuppertal'daki bu tren 1901 yılında yapılmış dünyanın ilk uçan treni. Test etmek için bu trene bir fil bindirmişler. Filin ismi Tufi. Fakat Tufi trene bindikten sonra trenin sallanmasından, hareketlerinden korkarak trenden aşağıya atlamış. Çok şanslıymış ki nehire düşmüş, o yüzden hafif yaralanmış. Bu hikaye buralarda hala anlatılıyor. Ve Tufi'ye dair görseller, hatıralar hala Wuppertal'da mevcut. Biz de buraya kadar gelmişken bir denemek istedik bu treni. Birkaç durak gideceğiz. Böyle nehirlerin üstünden geçiyor olması çok güzel. Ben çok beğendim gerçekten. Burası da Wuppertal'ın belediye binası. Elberfeld diye geçiyor. Rathaus. 1900'lerin başında inşaatı tamamlanmış. Yani 1800'lerde inşaata başlamışlar. Belki daha da erken olabilir, bilmiyorum tabii. Kaç yılda tamamladıklarını. Çünkü bayağı büyük bir bina. Şöyle merkezini de bir göstereyim. Şu anda Altstadt'ındayız. Ama internette Altstadt yazınca burası çıkmıyor. Biz kendi kendimize burayı Altstadt ilan ettik. Bu Wuppertal şimdiye kadar Almanya'da geldiğimiz en çok yokuşa sahip şehir. Her yer gerçekten, şöyle göstereyim, yokuş. Yani buralar tabii az yokuş da. Zaten demiştim, dağların arasında yer alan bir yer. O yüzden de çok yokuşlu bir şehir. Şimdi şöyle, şuradan arkamdan görün. Sokak lambaları elektrik telleriyle tepede. Şu şekilde. Nasıl gösterdim? Değişik bir şey oldu. Sokaklarda direkler yok. Sokaklar dar olduğu için olabilir. Bilmiyorum, eğimli olduğu için de olabilir. Sebebini bilmiyorum. Onu fark ettik. Şimdi başka bir bilgi daha vereceğim. Wuppertal ismi şuradan geliyormuş. Tal Almanca'da vadi demek. Wupper de nehrin ismiymiş. Wuppertal yani nehir vadisi gibi bir anlama geliyor. Aslında nehir vadisi değil de Wupper nehrinin vadisi gibi bir şey. Onun dışında şeyi söylemek istiyorum. Sokaklar Wuppertal'da çok dar. Genele göre bakınca. Ben bilmiyorum, biraz Wuppertal'da bazı köşelere bakınca Türkiye'yi hatırladım. Türkiye'yi anlamsatan
yerleri var. Arkamızda da kilise, yine bahsettiğim sokak lambaları tepede. Devam ediyoruz gezdikçe. Anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bir kiliseye geldik. 1898 yılında tamamlanmış bu kilisenin yapımı. Tepede bir kilise, bayağı yokuş çıktık. Yorucuydu. Pes ettiğim anlar olsa da buradayız, geldik. Bu kiliseyi çok ünlü bir inşaatçı yapmış. Berlin'de çok ünlü birisiymiş. Fakat adamın ismini yazmamışlar. Ve adamın ismini yazmamışlar dediğim site kilisenin kendi resmi sitesi. Neden adamın ismini yazmadınız? Madem adam Almanya'da ünlü bir inşaatçı, niye ismi yazmıyor? Bu tarafta yan tarafı. Görsel olarak gerçekten güzel bir kilise. Yanında da böyle bir mezarlık var. Tahmin edin kim yine videoyu bitirmeyi unuttu? Evet, ben. Buraya bir şey mi dökülmüş? Aa, dökülmüş, evet. Kendim ördüm attım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Tüh ya, bir şey dökülmüş. Neyse. Görmezden gelin. Ben yine videoyu bitirmeyi unutmuşum. O yüzden burada videoyu bitireyim. Şöyle. Wuppertal bir gün içerisinde gezebileceğiniz bir yer. Bizim gezmediğimiz yerler var. Mesela botanik bahçesi var. Biz açıkçası bahçeyi gezmeyi tercih etmedik. Yani farklı yerleri tercih ettik. İşte gezdiğimiz, sizin gördüğünüz yerleri tercih ettik. Onun dışında gezebileceğiniz kiliseler var. Biz biraz işte seçerek gitmeye çalıştık. Kendimizce yerler seçtik ama siz hani belki bakmak istersiniz diye yine de söylüyorum. Onun dışında şunu söyleyeceğim. Biz bankadan para yatırmak istedik bankaya. Gittik bankaya, aynı banka, yani Berlin'de de var banka, burada da var. Yani Wuppertal'da da var aynısı. Fakat parayı yatırabiliyormuşsunuz ama para para çekebiliyormuşsunuz ama para yatıramıyormuşsunuz. Yani eyalet sistemi olduğu için burada kurallar farklı ama bankalarda da bunlar farklıymış. Bunu öğrenmiş olduk. Size de aktarmış olayım. Siz de bilgi sahibi olmuş olun. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Şu an hatırlamıyorum. Mesela biz bazı Berlin'de olan marketleri, yani Almanya genelinde olan marketleri Wuppertal'da göremedik. Sanırım yok. Onun dışında da aklıma gelen başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.